Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel rengimle çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle merserize bir ip kullanacağım. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Tığım da şöyle şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde boş halkalarım var elimde. Modelimi yaparken bunları kullanacağım. Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz halkalar. Zincir çekerek de yapabilirsiniz bu halkalarla yaptığım işlemi. Şimdi şöyle ipimle önce bir tane kilit zincirimi çektim. Şimdi buradan halkalarımdan bir tane alıyorum. Öncelikle İpimi bu halkama sabitliyorum şu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Halkamın içine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığma ipimi alıyorum. İkili trabzanlarla halkamı dolduracağım arkadaşlar. Burada 11 tane ikili halka yapacağım. Baştaki zincirimle birlikte 12 olacak. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın bu şekilde 12 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi hemen bir diğer halkamı alıyorum. Tığma ipimi aldım. Şuradan halkamın içinden tığımı geçiriyorum. Buraya ikili bir trabzan yaptım bu şekilde. Tekrar tığma ipimi aldım. Trabzanımı yapıyorum. Yine buraya da 12 tane trabzan yapacağım. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi tekrardan halkamı alıyorum. Tığma ipimi alıyorum burada. Hiç zincir falan çekmiyorum arkadaşlar. Modelim sadece trabzandan oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şöyle. Şimdi bir tane daha alıyorum. Ve yine hiç zincir çekmeden tığma ipimi aldım. Bakın halkamın içinden tığımı geçirdim. Şu şekilde ikili bir trabzan yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın ben 4 model üzerinden anlatım yapacağım. Dilediğiniz kadar bu boyutu uzatabilirsiniz. Sizler yapacağınız işin büyüklüğünde yapabilirsiniz. Şimdi burada 12 tane trabzanım vardı.
Tekrar bakın yarım halkamın yarısını doldurmuş oldum. Şimdi diğer yarısına da 12 trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 toplamda 24 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Bakın toplamda 24 tane trabzanım oldu. Şimdi burada bakın şöyle en baştaki trabzanımın hemen şu başından tığımı geçirdim. Burada kaydırma tekniğiyle halkamı birleştirdim. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımı ipimi aldım. Ve yine bir yandaki halkama geçiyorum. Burada yine 12 tane trabzanımı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın bu şekilde bu halkamı da tamamladım. Şimdi ne yapıyorum? Şurada başlangıçtaki ilk trabzanımın hemen şuradan tığımı geçirdim ve burada kaydırma tekniği kullanarak ipimi buraya aldım ve birleştirdim. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen yandaki halkamın içine yine aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Buraya da 12 tane trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar bakın burada da 12 trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle yine şu en baştaki trabzanımın hemen tepesinden tığımı geçiriyorum. Burayı da bu şekilde kapattım. Tığımı ipimi aldım. Son halkamın içine geldim. Burada 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın burada 6 tane trabzan yaptım. Şimdi bir üst sırama geçeceğim. Burayı en son kapatacağım. Hiç ip kırmamak için arkadaşlar. Burada 12 trabzan yaparak şurada ipimi kırıp bir üst sıraya yeniden başlayabilirim. Ama bence ip kırmaya hiç gerek yok. Şimdi burada halkamı aldım. Bakın yine zincir çekmeden tığımı ipimi alıyorum. Halkamın içinden tığımı geçirdim. 1 2 3 4 5 6 2 4 6. Bu şekilde 6 tane trabzan yaptım. Bakın üst sıramı geçeceğim. Ama burada 12 değil 6 yapıyorum. Burada yeniden bir halka daha aldım. Bakın hiç zincir çekmeden tığıma ipimi aldım. Bu halkamın içine de trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 yine 6 tane trabzan yaptım. Burada tığımı ipten çıkardım. Burada birleştireceğim arkadaşlar. Şu halkam birinci modelimin üstü, şu ikinci modelimin üstü. Burada ikinci modelimden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim ve ipimi aldım. Bakın şu şekilde ipimi buradan alıyorum bu tarafa. Hiç zincir, hiçbir şey çekmeden tığıma ipimi alıp yine halkamın içine 6 tane daha trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 3
4 5 ve 6. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak. Şimdi burada tekrar halka alıyorum. Tığma ipimi aldım. Halkamın içinden yine trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 6 tane trabzanımı yaptım. Burada da ipimi çıkarıyorum. Buradan yine sayıyorum. Şu birleştirme noktasından sonra 1 2 3 4 5 6. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi buradan aldım ve yine burada 6 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramda bu şekilde ilerleyecek. Ben bir tane daha halka yapacağım. Siz dilediğiniz işin boyutunda bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi bir diğer halkamı da yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın son halkamda yine 6 tane yapıp burada birleştirdim. Şuradan. Sonrasında tekrar burayı 24 trabzana tamamladım. Toplamda 24 trabzanım oluyor. Bakın yine şuradaki en baştaki trabzanımın hemen tepesinden tığımı geçirip şöyle burayı kapattım kaydırma tekniğiyle. Şimdi burada tığma ipimi aldım ve yine hiçbir işlem yapmadan 12 tane trabzanımı yapıp halkamı tamamlayacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın 12 tane trabzanımı yaptım. 12 de burada vardı. Toplamda yine halkamın içinde 24 tane trabzanım olmuş oldu. Şuradan ilk trabzanın hemen tepesinden tığımı geçirdim ve buraya kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Bu şekilde kapattım. Tığma ipimi alıyorum. Burada yine aynı şekilde bu sıramda 12-12 kapatarak devam edeceğim. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, bakın burada da 12 tane trabzanımı yaptım. Bu halkamı da kapattım. En baştaki halkamın içine burada trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bakın burada 6 tane trabzan yaptım. Şu diğer yarım kısmı yapacağım işi tamamladıktan sonra bütün olarak 12'sini birden kapatacağım. Burada bir üst sıraya geçeceğim. Ve ne yapıyorum? Tekrar bir halka alıp içine yine 6 tane trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde 6 trabzanımı yaptım. Burada ne yapıyorum? Tekrar bir halka daha alıyorum. Tığma ipimi aldım. Modelim sadece ve sadece trabzandan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Bakın şöyle 4 5 ve 6. Şimdi burada 6 tane yaptım. Şuradan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanımdan tığımı geçirdim. Bakın şu şekilde burayı şöyle bir trabzan yapayım.
Bakın şu görüntüm oluşacak her zaman başlangıçta. Burası sizi yanıltmasın. Bundan sonrası zaten yine 6 tane trabzan sabitliyorum. Tekrar 6 trabzan, bir yeni halkama geçiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayayım. Şu sıramın aynısı tekrar olacak arkadaşlar. En son bitişinin kapanmasını göstereyim. Burayı hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. En son halkamın 6 burada 6 burada 12 tane trabzanım oldu. Eğer bir üst sıraya geçeceksem yine yeni halka alıp aynı bir alt sıradaki gibi sıramı kuracağım. Ama burada yapacağım işi bitirmişsem artık şurada 6 trabzanımdan sonra 6 burada 6 burada 12 vardı. Şimdi buraya yine 12 tane trabzan yapıp halkamı tamamlayacağım. Toplamda 24 trabzanım oluyor. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın toplamda yine 24 tane trabzanımı yaptım. Yine şurada en baştaki trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle kapattım. Tığma ipimi alıyorum. Yine burada 12 tane trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın yine 12 tane, 12 de burada vardı. Toplamda 24 tane yaptım. Şimdi şuradan yine sabitleyip bu halkamı da kapattım. Tığma ipimi alıyorum. Şu başlangıçtaki ipimi de arada gizleyeceğim. Burada 6 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Çünkü 4'te 1'i boş halkamın. Burada 18 trabzanım var. 6 burada, 12 burada. Buraya da en son 6 tane yapıp 24'e tamamlayacağım. 3 4 5 ve son trabzanımı da yaptım. 6. Şurada bakın başlangıçta zincirlerim vardı. Hemen bu zincirin en tepesinden tığımı geçiriyorum. Bakın şuradan tığımı geçirdim. Ve burada kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Çok kolay ve çok keyifli arkadaşlar. Şimdi modelin daha ilerlemiş halini sizlere göstermek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Bakın arkası da gayet düzgün ve temiz. Hiç ip kesme falan yapmadık. Şöyle hiç ütü gerektirmeyen bir model. Çok şık ve yapımı inanılmaz kolay. Gayet de keyifli, çok da hızlı ilerleyen bir model. Bu modelde çok güzel yazlık hırkalar, yelekler, bluzlar yapabilirsiniz. Yine şal yapımında kullanabilirsiniz. Dilediğiniz farklı yerlerde, uygun gördüğünüz yerlerde de kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.